Hümanoid'i hümayalaştırmak için bir ilahi idare kuruluştan onay gerekiyordu. Bu ilahi idare kuruluş neydi? Satürn yüce topluluğu idi. Satürn yüce topluluğu şayet bu konuda yeterli görürse varlığı özel evrimsel kuşağa geçirebiliyor ve artık varlık deneyimini, evrimin görevini özel evrime tabi olarak devreye sokabiliyor diyorduk. İkisinin arasındaki fark neydi? Verilen programların mahiyeti. Özel evrimdeki bir varlığın biyokompütürünün çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik uzay bölgelerindeki verilen programla bir genel evrimdeki prototipin beynindeki DNA'lara nasıl programlar veriyor? Şimdi ona bakacağız. İkisinin de alfa karakterli programlar veriliyor kesinlikle. Çünkü her ikisinin de bir yersel adaptasyon kişiliği oluşturma süreci var. Yersel adaptasyon kişiliği oluşturma süreci aslında bir bilinç için olmazsa olmaz. Çünkü bir varlık çekirdek dünya dahil olmak üzere hangi boyutta bulunuyorsa bulunsun, o boyutun uzay zamanı ile reaksiyonu olurken o boyuta uygun bir mekanda seyredip o boyuta uygun bir formda devinmek zorunda. Bu devinim hareketi gerçekleşirken öyle kolay da gerçekleşmiyor. Ortama uyum sağlaması gerekiyor. Kendi doğal enerjisiyle konuşlanma niteliğini kullanıp konuşlanma hadisini yaşayabilir. Ama yere adaptasyon, yerküreden kastım yere adaptasyon için bir süreç gerekiyor. Ve bebeklik sürecinden sonraki devam eden süreçlerde aslında tamamen bilincin yere adaptasyonunu sağladığı dönem olarak ifade edebiliriz. Yersel adaptasyon süreci boyunca varlık yine sahip olmuş olduğu beynin çekirdeklerinde yer alan DNA'ların genetik uzay bölgelerine ekili olan alfa karakterli porları açmakla yükümlü ve yetkili. Genel evrimsel statüdeki bilinç bunu yaparken alfa karakter tüm kodlarını aştı diyebilir miyiz yersel adaptasyon sürecinde? Hayır. Devam edecek o. Tamamen alfa karakterli programlarını açmaya devam edecek. Neye göre? Kendi özünün ona vermiş olduğu programlara göre. Özel evrimdeki bilinç ne yapacak peki? Yine alfa karakterli programları açtı, yersel adaptasyon kişiliğini oluşturdu ve ona uygun bir potansiyel devreye girecek. Niye? Yersel adaptasyon kişiliğine uygun bir potansiyel. Bu potansiyeli biz göksel kişilik diyoruz. Göksel kişilik onun öz programını devreye sokmasını sağlayacak potansiyel. Yani aslında bir bakıma aracı bir potansiyel. Göksel kişiliği nereden kaynaklanıyor? Kendi yüksek benliğinden kaynaklanıyor. Bu benliksel olgu tabii ki egosal değil, göksel benliksel olgu kendi öz programını içinde taşıyor. Nerede? Tabii ki burada çakralara değinmek zorundayız. Her ikisinde de çakra söz konusu. Yersel adaptasyon kişi oluştururken de çakralardan bahsetmek zorundayız. Göksel kişilik oluştururken de çakralarımızdan bahsetmek zorundayız. Evet, bilinç nerede yerleşiyor? İnsan robotik kalıbı kullanmak için diye sorduğumuzda tabii ki çakralarda. Çakralarda yine karşımıza bir şey ortaya çıkıyor, yıldız kutbu. Yıldız kutbunu anlatırken ne diyorduk? Bir ilahi idari kuruluş dahil olmak üzere tüm bilinçlerin yerleşmesi için doğal bir ortam sağlayan bir manyetik alan. Peki çakralarda da merkez koordinat düzeninde bir skart polar yay var, bir yıldız kutbu var diyoruz. Orası hem yüksek enerji geliş merkezi hem de bilincin yerleşim yatağı olarak biliniyor. Yersel adaptasyon kişiliğini oluşturmak için bir bilinç, deneyim uydu potansiyeli, kendi mikro uydu bilinçleri üzerinden deneyimi sokmak zorunda. Yani Oris'inde, Sadistas'ında ve Mahiras'ında mikro uydu bilinç kıymetine sahip potansiyellerin devreye sokuyor. Bu potansiyellerin kendilerine has özellikleri var. Bu özellikler neydi? Bir tanesi tamamen zevksel olgulamaları yaşıyor. Bir tanesi duyumsal ve duygusal olgulamaları yaşıyor. Bir tanesi zevksel olgulamaları, duygusal olgulamaları yaşayıp aynı zamanda düşünsel olgulamaları da etki ediyor. Nasıl oluyor? Bunlar hepsi birbiri içerisinde bir çark sistemi gibi hareket ediyor. Biz buna üçlü merkez olucu sistem diyoruz. Üçlü merkez olucu sistem, merkez olucu sistemden kasıt egosal benliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani ben merkezciliğin egosu veya ben merkezcilikten çıkan egonun ortaya çıkmasını sağlıyor diyebiliriz.
Bu nasıl ortaya çıkacak derken DNA'larla bağlantıyı şimdi kurabiliriz. Her bilinç, yani üçlü merkez olucu sistemi oluşturan her bilinç, biyokompütürün etrafında kendisine özel bir siklon güç alanı oluşturuyor. Bu siklon güç alanı tabii ki kendi karakterine uygun şekilde oluşturuyor. Ne karakterinde? Alfa karakterinde. Ve bu alfa karakterli porlardan oluşturulmuş siklon güç alanları bilincin müessiyetine dayalı olarak sürekli biyokompütürü impulsluyor. Zevksel uygulamalara dayalı olarak, duyumsal uygulamalara dayalı olarak, düşünsel olgulara dayalı olarak biyokompütür sürekli şoklanıyor. Şoklanan biyokompütürde buna karşılık gelebilecek olan porlardaki yüklü olan duyarlılıklar açığa çıkıyor. Bilinç niye temayül ettiyse o mahiyetteki duyarlılık açığa çıkıyor. Ve o mahiyetteki duyarlılık açığa çıktıktan sonra biyokompütürlerde kayıt altına alınıyor. Kayıtlanan her bir program, neyse artık o duyarlılık, mutlak şekilde varlığın yaratım projesine etki ediyor. Ya pozitif ya da negatif. Sonuçta biyokompütürlerimizde hem pozitif DNA aktif programlarımız var hem negatif DNA aktif programlarımız var. Evrimsel siklüsümüzü bu iki kategoriden hangisine uygun şekilde gerçekleştiriyorsak o mahiyetteki kodları açığa çıkartıp yaratığa sokup tekrar kayıt altına alıyoruz. O yüzdendir ki DNA'ya ne diyorduk? Kalıcı kayıt üniteleri. DNA'nın kalıcı kayıt üniteleri varlığına verilmiş olan porlardan kaynaklanmıyor. Yani porlardaki programlardan kaynaklanmıyor. Neden kaynaklanıyormuş? O porlardaki programlardan hangisini yaşamakta ısrar eder, onu açığa çıkartırsak o mahiyetteki duyarlılığın kayıt altına alınmasından dolayı biz DNA'ya kalıcı kayıt ünitesi diyoruz. Doğal olarak beynimizdeki tüm bu kod açıcı faktörle muhatap oluşlarımızdan doğan duyarlılıkların açığa çıkmasıyla kendi doğasal evrimselliğimize de etki etmiş oluyoruz. Bu doğal etki etme mekanizması için ne gerekiyor? Tek başımıza olduğumuz yerde olmaz. Muhataplık, karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara verdiğimiz tepkiler. Hatırlarsanız demiştim ki duyumsal, duygusal çakranın etkinliği ise, etkinliğiyle varlığın biyokompütüründe ne oluyor? O mahiyetteki duyarlılıklar açığa çıkıyor diyoruz. Duyumlanmayan, yani 5 algı sistemiyle algılanamayan hiçbir şey olgulama veya duyumlama hadisesine dönüşemez. Duyumlanmayan hiçbir şey de düşünce olarak bize geri dönmez. Ve tüm bunlar aynı zamanda zevklenmemizi de sağlar. Duyumlar ve duygular zevksel olgulamalarımızı etkilerken bunlar da düşüncelerimize yön verir hale geliyor. O zaman bilinç aslında evrimleşirken nasıl evrimleşiyor? Zevksel evrimleşmeden bahsedebiliriz. Duyumsal, duygusal evrimleşmeden bahsedebiliriz ve düşüncel evriminden bahsedebiliriz. Ki insanı belki de diğer tüm evrim türlerinden ayıran en büyük özellik de düşünce. Düşüncenin yapısıyla ancak varlık kendi bilinç karakterini daha üst seviyeye geçirebilecek aşamaya geliyor. Daha önceki derslerimizde de vurguladığımız gibi düşünen varlık, merak eden varlık kendi tekamül seviyesini hızlıca etki ederek, geliştirerek öz yaratımını gerçekleştirebilir. Ki çekirdek dünyada şu an fonksiyon vurgulayan bir sürü yüce varlık var. Ve tabii ki her insanda yüce ayrı bir değere sahip. Kalkıp da bugün bir beşer için yüce değildir diyemeyiz. Çünkü onun kaynağı kökenine baktığımızda o da tanrısal bir parça. Ama burada söylemek istediğim yücelikten kastım, çekirdek dünyadaki tekamül seviyesine baktığımızda dünya insanının realitesini hakikate doğru bir tık daha öteye götürebilen faaliyetlerde bulunan yücelerden bahsediyorum. Bu sanatsal anlamda olabilir, bilimsel anlamda olabilir veya dinsel veya felsefik açıdan faaliyetlerde bulunan yücelerden bahsediyorum. Onlar bir nevi şu an çekirdek dünyada özel veya genel evrimsel aşamalarda fonksiyon vurgulamış olan bilinçlerden daha fazla fonksiyon vurgulayıp çekirdek dünyadaki deneyimlerini ve evrimlerini daha üst düzeyde yaptıkları için aslında bu özel görevliler kadrosunda yer alıp yol göstericilik yapmışlardır. Evet,
Dünyada zaten topu topu sadece 3 faaliyet gösteriliyor. Nereden bakarsanız bakın. Sanat, bilim, din, felsefe, ikisini bir arada alabiliriz. Ve bunlar üzerinden insanlar yol buluyor ve yol bulduruluyor. Yücelen yüceltilecek, yüceltecek. Temel prensip bu. Alan verecek. Veren de alacak. Böyle usulümüz böyledir, erkanımız diyor. Kim? Cenab-ı Başman. Evet, Aksoy Rahmutlu bilgelik öğretisi kendisinden de açığa çıkan bilgilerle oluşturulmuştur ve onun bilgilerinden istifade edilmiştir. Bugün burada bir kez daha belirtmekte fayda var. Evet, insan dedik ki etkileşim halinde olmalı. Yani bir obje, suje ve hadiseyle karşılaşma durumunda insani biyokompütürde yer alan kutupsal duyarlı robotik devre ünitelerindeki ne oluyor? Duyarlılıklar açığa çıkıyor. Açığa çıktığımız sadece olduğu yerde kalıyor mu? Kesinlikle hayır. Çünkü insan aynı zamanda bulunduğu ortama etki eden ve bulunduğu ortamı değiştirebilen özelliklere sahip bir potansiyeldir. Bunu da ilk etapta nasıl yapıyor biliyor musunuz? Işık foton siklon enerjitik blokaj sistemine önce tabi oluyor. Sonra bu blokaj sisteminin ışıma sistemini kullanarak partikül fırlatıyor. Yani ışıyor. Foton alışverişi yapıyor. Bizler çoğu zaman duymuşuzdur ailelerimiz tarafında. İşte nazar değdi deriz. Bu kendimi çok varlıkla karşılaştığımda şöyle hissediyorum dersin. Daha kötü hissediyorum. Enerjimi çekti dersiniz. Aslında bu karşılıklı foton alışverişinden başka bir şey değildir. Çünkü muhatap olduğumuz her varlıktan mutlaka enerji transferasyonu gerçekleşiyor. Ben veririm, o da bana verir. Neye göre? Ona açıklık arz ettiğim orana göre. Işık foton siklon enerjik blokaj sistemi sadece bu işe yaramıyor tabii ki. Öncelikle her bir porun veya her bir programın kendi karakterine uygun bir blokasyona tabi tutulması lazım. Alfa karakterli bir porun belli bir kuşatıcı özelliğe sahip olabilmesi için, korunmaya sahip olabilmesi için ışık foton siklon enerjik blokaj sistemine ihtiyacımız var. Onların hepsi bir arada tutuluyor diyebiliriz. Sonra bu porlar açılıma uğradıktan sonra o blokasyon kalkıyor. Bu sefer fotonlaşmaya doğru gidiyor. Neye göre? Hangi duyarlılık açığa çıktıysa o duyarlılığa karşılık gelen blokaj kalkıyor ve ona uygun ışıma sistemi devreye giriyor. Bu şekilde varlıklar çekirdek dünyada birbirlerine etki etmekte. Sadece insan insana etki etmiyor. Gerçi insan insanla yüceltilir, insan insanla muhatap kılınır, insan insanla alçaltılır diyoruz ama sadece insan insana etki etmiyor. İnsan bulunduğu tüm çevreye, hayvanına, bitkisine etki ediyor. Ve onların üzerinde vurguladığı fonksiyonlarla da onların evrimsel faaliyetlerinde etkin rol oynamış oluyor. İnsan sonuçta var edilen türler içerisinde tanrısal öz potansiyeline en yakın tür olarak kabul edildiği için kendisinin üzerinden devreye sokulan programlarda tanrısal özüne ait programların açığa çıkmasını sağlayacak nitelikte oluyor. Bir atomsal yapıda devinen bilincin kıymetine diyoruz ki mikrouydu bilinç. Buradaki mikrouydu bilincin karakteri nedir? Neye göre belirlenir? Tabii ki alfa karakterli diyebilirsiniz, değil mi? Ama orada yaptığı şey ne? Yeni yüksek benliklerinden gelen o partiküller, neyse porsal partikülü birbirleriyle paylaşmak. Bu sayede kendi atomik iş dengelerini sağlıyorlar. Elektron protonun etrafında dönüyor, protonla nötron arasında farklı iletişimler gerçekleşiyor. Sonra bu elektron, proton ve elektronun kendi aralarındaki iletişimlerinden dolayı başka atomsal yapıyla bir iletişim sağlanıyor. Çekim yasası devreye giriyor. Onun birbirlerine çekilenlerle başka moleküler yapıların ortaya çıkacak şekilde ne yapılıyor? Atom sistemleri oluşturuluyor. Nitekim de DNA dediğimiz bu yapıda da yani bilincin ve evrimin çekirdeği olan bu yapıda da neyi görüyoruz? 5 tane temel molekül görüyoruz. Değil mi? Bu moleküler yapı neydi? Azot diyorduk, fosfor diyorduk, hidrojen diyorduk, oksijen diyorduk. Bir tane daha var karbon. Daha önceki derslerimizde bunların ne işe yaradığını sıkça belirttik. Ve DNA'da bu 5 karakterli atomun, moleküler yapının bir araya gelmesi de tesadüfi olmadığını
bir kez daha belirtmek istiyorum. Yani çekirdek dünyada veya varoluşta genel ifadeyle kullandığımızda her bir varın bir var olma sebebi olduğunu bilmemiz lazım. Yine ne diyoruz? Varoluştaki hiçbir var fuzuli değildir. Mutlaka bir olma sebebi vardır ki o var olmuştur. Boşu boşuna bir akış malzemesinden devreye girip de varlık haline gelmiştir diyemeyiz. Tüm olasılıklarıyla varlık aleminde var olan her bir varın ama şimdi derken şu an dünyasal zamanla konuşuyorum. Ama geçmişte ama gelecekte bir varoluşa katkısı mutlak surette olmuştur. Bunun için genel evrimsel süreçte yaşayan evrim türlerinden örnek vermek aslında çok da güzel olabiliyor. Çünkü geçmişte burada çekirdek dünyada faaliyet gösterip de evrimsel aşamalarda olumlu anlamda etkileyen ama biz onları hiçbir zaman hissetmediğimiz evrim türlerinden bahsedebiliriz. Ama bazı şeyler var ki hiç değişmiyor. Nedir o? Mesela karın yapısı ya buzun yapısı hep aynı. Hep aynı olduğu için de onun içerisinde kimyasallar da değişmiyor. Ama kaya yapısına baktığımızda bulunduğu yere göre, yağmurun şiddetine göre, ısının şiddetine göre değişkenlik gösteriyor. Yani iklimsel koşullara göre değişkenlik gösterebiliyor. Ve bu yüzden de farklı elementsel aşamalarda evrim türlerine komşuluk diyorum, muhataplık kurmuş olabiliyoruz. Hani komşuluk da aslında yalnız sayılmaz. Aynı ortamı paylaşıyoruz ne de olsa. Sanki ortamın sahibi insanmış gibi konuşuyoruz ama aslında hepimiz bu ortamı paylaşan potansiyelleriz. İnsan her şeyin sahibi mi konusu tabii ki başka bir felsefi konu olsa da hayır. Sadece burada birden fazla farklı şekilselliğe sahip evrim türlerinin birbirlerini geliştirmesi için evrimsel aşamalarda bir arada bulunmasından başka bir şey yok. Yani bizler insan olarak belki türler arasında, evrimsel türler arasında en üst seviyede yer alabiliriz. Baskın türler arasında yer alabiliriz. Ama burasının bizim için var olduğu anlamına gelmez. Çünkü hepimiz birbirimizi etkileyen türler olarak yaşam sürdürmeye devam ediyoruz.